PSM Max'e hoş geldiniz. Bu hafta bu şarjlı hava üfleyicinin çakmasını yapıyoruz. Şimdi böyle bir mini üfleyicimiz vardı. Bunu Çin'den tedarik etmiştik. Ve çok işimizi gören bir şey ama biz bir maker olarak kendi üfleyicimizi de yapmak istedik. Buna sahip olmamız bundan yapmayacağımız anlamına gelmiyor. Gerekli malzemeleri tedarik ettik. En önemlisi şu blower motordu. Bunun içinde kullanılan motor tahminimce açıp bakmadık ama bunun birebir aynısı olması gerek. En önemli parçamız bu. Bunu tedarik ettik. Bir düğmemiz var. Pil kutumuz, 2 tane 18650 lityum iyon pilimiz. Bu lityum iyon pilleri şarj etmek için bir şarj devremiz, pil koruma devremiz var ve baskı parçalarımız var. Şimdi pilleri ve batarya kutusu, daha doğrusu batarya kutusunu hazırlayaraktan projemize başlayalım. Bizim öngörümüz şu şekilde. Bunu hemen gösterelim. Pil koruma devremiz bunun arkasına yapışacak. Batarya kutumuz buraya gelecek. Buraya vidalayacağız. Şarj devremiz şu kısma yerleşecek. Şöyle. Anahtarımız şöyle yerleşecek. Ve motorumuz geliyor buraya. Ön ve arka kapaklarla yerine oturacaklar. Sonuç olarak hazır devrelerle yapabildiğimiz en kompakt, en küçük tasarımı yapmaya çalıştık. Tabii ki bir hazır endüstriyel ürün gibi olmadı. Buna göre birazcık üst tarafı aynı da şu batarya kısmı, burada hazır devreler kullandığımız, özel bir devre kullanmadığımız için batarya kısmı birazcık ticari ürüne göre büyük oldu. Onun dışında gayet kullanılabilir, ele oturan bir ürün elde ediyoruz. Şimdi batarya kutumuzda başlıyorum. Öncelikle bu devre kartımızı buraya yapıştırarak başlayacağım ve bunun üstünde işlemlerini yapmayı planlıyorum bunu yaptıktan sonra. Şimdi çok Japon sürmeyeceğim. Özellikle şu orta kısmı biraz değiştireceğim. İnşallah başarılı şekilde yapıştırırız. Evet, bu sefer ortaladık. Şimdi kablolamaya geçelim. Burada en az 0.75 kalınlığında kablo kullanmamız gerekiyor. Ben de kablolarımı alayım. Çünkü yüksek akım çekecek bu motor. 7-8 amper çekmesi gerekiyor diye biliyorum. Bir oyun planı yapmam lazım. Ona göre hareket etmem gerekiyor. Şimdi önce bir kutuyu hazırlayıp kabloları buradan alıp sonra kutumuzu plastik parçaya monte etmeyi düşünüyorum. Burada 8.4 volt ve 0 volt bağlantıları var. Pillerimizi artı şu şekilde, birisi şu artı eksi, öbürü de şu şekilde seri olarak bağlayacağız. Şu iki ucu birbirine bağlayaraktan seri bağlantıyı kurmuş olacağız. Bir uçtan 8.4 volt bağlantısını, 0 volt bağlantısını buradan yapacağız. Şurada da iki pilin bağlantı noktasını buradaki 4.2 volt kısmına bağlayacağız. Şu artı ve eksi olarak belirtilen kısımdan motorumuza güç gidecek. Aynı zamanda şarj devremizde de balans özelliği var. Bu şarj devresi 2S pilleri balanslı şekilde şarj ediyor. Onun için bu balans bağlantısını da şu 4.2 volt kısmına bağlayacağız. Diğer iki pini de 8.4 volt ve 0 volt kısmına bağlamamız gerekiyor. Buradan çok yüksek voltaj akımla bir şarj işlemi olmadığı için bunda ince kablolar kullanabiliriz. Fakat pille motor bağlantısı ve bu koruma devresi arasındaki bağlantılarda kalın kablo kullanmamız gerekiyor. Deme başlayalım. Avyamız ısınsın. Bize bu işte küçük kablolarla çalıştığımız için cımbız da lazım. Elimizi bolca yakarız yoksa. Önce pedlere lehim dokunduralım. Pil koruma devresinin pille ilgili bağlantılarını yaptık. 8.4 volt, 0 volt ve 4.2 volt bağlantısı var. Pilin seri kısmını bağladık burada. Şimdi şu artı ve eksiden motora güç alacağız. Aynı zamanda pilin şarj kısmı ile ilgili bağlantıları yapacağım.
Bunun için bir ölçü almak istiyorum. Yaklaşık bir şey alsam yeterli. Burada, motor burada. Artı ve eksi pini şuraya denk geliyor yaklaşık olarak. Buradan gelsem böyle biraz şu kadar bir kablo lehimlesem. Şimdi siyah kablomdan da bir miktar alayım motor için. Bu iki kablo motora güç taşıyacak. Kalın kablolarla işim bitti. Bir de şarj devremiz var. Onun için de şimdi şarj devrem şurada. Kırmızı ve siyah. Şuradan taşıyacağım. Şöyle düşünürsem fazla şöyle keseyim. Bu kullandıklarım 0.22 kablo. Çok büyük bir akım çekmeyecek. Az bir şey çekecek. Yine de 0.22 akımı taşımakta yetersiz olursa yani dirençten ötürü daha yavaş şarj olacaktır pil. Başka bir sıkıntısı olmayacaktır. Yeşil kablo da şöyle şu kadar kessem yetecek herhalde. Bunları da koydum. Şimdi biraz gereksiz kısımları kaldırayım. Evet. Şu an şu iki kablomuz motora, bu üç kablomuz da şarj devremize gidiyor. Her şey hazır gözüküyor. Biraz asılıyorum ki kablolara kötü lehimlerim varsa çıksın meydana diye, yok gibi gözüküyor. Her şey iyi gözüküyor. Sıkıntım şurada, biraz beni kabloların dolaştığı yollar sıkıntıya sokabilir. Şimdi şöyle bir şey fark ettim. Şu çıkıntılar, bakın şuradaki vida delikleri şuraya denk geliyor ve bu kırmızı o şeyin altına gelecek. Aynı şekilde şurada da bir sıkıntı olabilir. Bunları değiştirmeye karar verdim. Ondan biraz iş uzadı. Ve burada 4 vidalık yer var ama ben sadece ikisini takmak istiyorum. Kutumdan 4 milimetrik 2 yıldız havşabaş vidalarım var. En zorlu kısımlardan birisi bu kabloların böyle küçük cihazlarda yolları. Yanlış hesap Bağdat'tan dönermiş. Tekrardan bunları söküyorum. Şimdi pil kutusundan önce şarj devresini yerine yerleştirmemiz gerekiyor. Şarj devresi şuraya oturuyor. Fakat şurada bir tane vidası var. Bu vidayı da pil kutusunu oraya koyduktan sonra sıkamıyoruz. Hemen bunun kablolarını mümkün olan en kısa mesafede lehimleyip pil kutusuyla birlikte yerine yerleştirmem gerekiyor. Daha doğrusu şöyle yapayım. Ben bunları arkadan lehimlerim. Kabloları arkadan dolaştıracağım. Şarj devremde battery artı, battery eksi, batarya artı, batarya eksi ve batarya management BM pinleri var. BM'ye yeşil kabloyu, yani iki pilin ortasına denk gelecek kabloyu, eksi ve artıyı da gerekli yerlere bağlamamız gerekiyor. Şimdi burada bana meşhur yardımcı el lazım. Bu yardımcı elin yapım videosu da mevcut. Bununla ilgili video açıklamalarında videoya link bulabilirsiniz. Aynı zamanda köşeye kart olarak bırakacağız. İsterseniz bu videoyu da izleyebilirsiniz. Çok işimize yarayan bir cihaz. Evet, sımsıkı oturdu. Bakalım kabloları içeri alabilecek miyiz? En zorlu kısım bu. Şimdi bir hızlı tasarım değişikliği yapmamız gerekti. Burada çok fazla kablo olduğu için şu ilgili tutturacağımız şeyler bize engel oldu. Şu ikisini saklayacağız ama şu ikisini kesmeye karar verdik. Ama Printables'a yükleyeceğimiz dosyalara zaten biz bunları koymayacağız. Sizin bu işlemi, şu an benim yaptığım kesme işlemini yapmanız gerekmeyecek.
Bu arada bu 3D modelleri basarken hiç destek gerekmiyor. Şu kutuları böyle ya da böyle basmıyorsunuz. Şu şekilde açıyla bastığınız zaman şu yüzeyinin üstünde şöyle bir açıyla tabloda bastığınız zaman hiç destek istemeden rahatça basabiliyorsunuz. Şimdi gelelim, biz artık kutumuzu yerleştirebiliriz. Evet, tam oturuyor böylece. Kesmeseydik şunlar çok uğraştırdı bizi. Bu pil kutusunu buraya tutturmasak bile durur aslında yerinde ama biz yine de 2 tane vida atıyoruz. Bunları tıkıştıracağız buraya. Şarj kabloları. X motorumuza geliyor. Buraya da düğmemiz geliyor. Şu düğmenin 2 bacağını keseceğim. Çünkü bizim kartımıza geliyor. Bize de lazım değiller. Evet. Böyle iyi. Şimdi motorumuza geçelim. Bu kenarda bizi beklesin. Motorla ilgili, şimdi normalde bu aldığımız motorda size linkini vereceğimiz, açıklamalarda linkini koyacağımız motorda şöyle bir potansiyometre de bağlı. Bu potansiyometre ile devir kontrolü yapılabiliyor ama bu cihazlarda hani hiçbir zaman biz düşük devirde kullanmadık kendi blower'ımızı ve gerekli de görmedik ve gördüğünüz gibi içerisi de çok sıkışık, bir de potansiyometre koymak istemedik. Şimdi bu potansiyometrenin bacaklarından işte beyaz, kırmızı ve mavi bağlıydı bunlara. Beyaz kenarda, kırmızı ortada ve mavi de en baştaydı. Şimdi bu mavi ile kırmızıyı birbirine bağladığımızda biz bunun motorun en yüksek devirle çalıştığı kısmını belirledik. Ve bu yöndeyken şu 2 pin arasında, genelde bu motorlarda, bu tip hız kontrol cihazlarında hız kontrolü yapılan devre nötre bağlandığında maksimum hızda çalışır. Biz de baktığımızda bu potansiyometreyi en sağa çevirdiğimizde motor en hızlı şekilde çalışıyordu ve şu 2 pin arasındaki direnç sıfırdı. O 2 pine de kırmızı ve mavi bağlıydı. Biz bu kırmızı ve mavi pinleri birbirine bağlayaraktan motorun sürekli en yüksek hızda çalışmasını sağlayacağız. Bunun için direkt şurada lehimle kısa devre yapacağız. Kabloyla uğraşmak istemiyoruz sonuçta. Şimdi biz şimdi görebiliyorum ben. Videoda belki zoomlayabilirsek siz de görürsünüz. Kırmızı ve mavi pinleri şurada. Çok yakın 2 tane pin var burada. Bu 2 pini birbirine bağlayacağız. Ben bu kırmızı ve beyazı buradan çıkartacağım. Pavyonun ucunu iyice temizleyeyim ki bu arada soğumuş. Orada istenmeyen köprüler kurmayayım. Şimdi önce beyazı alıyorum. Kabloyu kullanmaktan vazgeçtim. Çünkü beni daha çok uğraştıracak gibi durdu. Çok yakın oradaki MOSFET'in pinlerine. Evet. Bir tane direnç buldum. Bu direncin bacağıyla lehimlemeyi planlıyorum. Bakalım becerebilirsem eğer. İşlem başarılı. Siz görebiliyor musunuz bilmiyorum. Böyle kamerayı belki zoomlayıp arkadaşım gösterebilir ama göremezseniz de güzel bir şekilde lehimledik ikisini. Kısa devre yaptırdık. Evet. Her şey yolunda gözüküyor. Şimdi şu 2 ana kablodan kurtulacağım. Kırmızı ve siyah. Çünkü biz burada kendi kablolarımızı getirdik. Onları kullanacağız. Önce kırmızıyı alayım. İnşallah yaptığım şeyi de bozmam bunu alırken. Bakalım, bir deneme yapalım. Motorun oturması gereken şurada bir tırnak var. Yani diğer parçada şurada bir tırnağımız var. Motorun orada da bir geçeceği tırnak var. Ona oturduğu zaman motor bunun içine dönmeyecek. Tabii dönemez, kablolar çok kalın ama onu da oturttuk. Burası da tamam. Şimdi şu parçamızı yapacağız.
Büyütece ihtiyaç yok. Tekrar yardımcı elimiz gelsin. Bunu da yerine oturtursak deneme aşamasına geldik inşallah. Bir şeyleri yakmayız. Şimdi pilleri yerleştirme aşamasına geldik. Burada dikkat etmek gerekiyor. Polarite çok önemli. Benim hatırladığım bu tarafı artı, bu tarafı eksi bıraktıydık. Şurası o kamun uçlardı. Şimdi pilde artı eksi yazıyor bunda elimdekinde. Şu artı bu taraf, eksi bu taraf diye. Ama bu lityum iyon pillerde şu bakın şurada bir çentik var. Bu çentik olan taraf artıdır. Diğer taraf eksidir. Yani mesela burada laptop videosundan çıkan pil var. Burada da artı eksi yazıyor ama bakın şurada çentik var. Artı tarafında, eksi tarafı düz gider. Şimdi şöyle, bu pilin dış kabı şu çentiğe kadar eksi polaritede. Şu çentikten sonrası artı polaritede. Onun için bu pili takarken buraya koyup böyle takmayın. Yani bunu takarken çünkü şu dış yalıtımı aşındırırsanız artı eksi kısa devre yapma riski vardır. Onun için önce artıyı oturtun, sonra eksiyi oturtun. Çıkartırken de mesela bunu kastırmanız gerekiyor. Bir metal bir cisimle buradan çekeceksiniz, alacaksınız. Bu taraftan sokmayın onu. Bu eksi tarafından sokup yapın. Çünkü bu gövde, bu yalıtımı hasar verseniz dahi buradan ta buraya kadar eksi kutupta olduğu için birbirine kısa devre yapmayacaktır. Şimdi diğer taraftaki şeyi takıyorum, pili. Evet, henüz yanmadık. İyi haber. Bakalım çalışacak mı? Çalışmazsa bir sebebi olabilir. Onu çözmemiz gerekecek. Ve çalışmadı. Bakıyorum. Düğme basıyorum diye. Ve şu an çalışmıyor. Bunun sebeplerinden biri şu olabilir. Bu pil koruma devreleri kimi zaman artı ve eksi güç gördüğü zaman, yani bir şarj olduğunu algıladığı zaman gücü açar. Bunun için ben şuradan ayarlanabilir güç kaynağımı alayım. Bunu ben şeye bağladıydım. Havyeye. Havyanın gücünü buna vereyim. Ve açayım. Bu ayarlanabilir güç kaynağı ile ilgili de videomuz var. Bunu da linkini açıklamalarda bulabilirsiniz. Köşeye bununla ilgili kart da koyacağız. Şimdi 7.4 volt ayarlı bu güç kaynağı. Önce 8.4'ü ayarlayalım. Evet, 8.4 voltu aldık ucunda. Motora 8.4, bu motor ayaklarına güç veriyorum ki bu şarj olduğunu algılasın. Pil kontrol devresi. Şimdi bakalım. Şimdi bu çalışmayınca biz burada birçok kontrolden geçtik. Farklı pilleri denedik. Acaba pillerimizin gücü mü yetersiz? Çünkü bu pillerin anlık verdiği gerilim çok önemli. Bu Aspilsan, mavi piller Aspilsan'dı. Bunların 20 amper akım vermesi gerekiyordu. Bir de şu Orion'un yine bu da 25 15C'ymiş. Bu da 30 amper anlık akım verebilen bir pil. Bunu deneyelim dedik. Yani speklerine göre. O da aynı şeyi gösterdi. Güç kaynağımızda beslediğimizde tabii güç kaynağı maksimum 6 amper veriyor bu. 6 amperi ve çıktığı zaman böyle bir şey yaptı. Hani motor çalışıyor, duruyor, çalışıyor, duruyor. Pilden beslediğimizde anında duruyor. Biz dedik acaba hani şu motorun üstündeki motor sürücüde düşük voltajda çalışmamasını sağlayacak bir şey var mıdır? Ya da
ticari üründe bunu nasıl çözmüşler diye ticari ürünün bağırsaklarını çıkardık ilk kez. Ne var ne yok içinde bakalım diye. Ticari üründe bir batarya kontrol koruma devresi yok. Direkt doğrudan bataryanın şu kalın kablolar direkt motora bağlanmış. Bu şarj devresi de yine bizim gibi aynı ince kablolarla sadece pili şarj ediyor. Herhangi bir batarya koruma devresi yok. Hatta bunda şarj devremiz iki pildeki dengelemeyi, balancing operasyonunu yaparken bunun şarj devresinde balans özelliği de yok. Dengeleme özelliği de yok. Bu şekilde baktığımızda bir de güç kaynağımızla bir kontrol yaptık. 5.3 volttan itibaren güç kaynağının akım koruma 6.1 amper limitine girmemesine rağmen 5.3 volt verdiğimizde motor çalışamıyor. Devir alır gibi oluyor. Gerisini yapamıyor. Ama burada ekranda baktığımızda 5.2 amper yapayım. Ekranda baktığımızda akım kontrolüne düşmüyor. Yani akım limitine girmiyor. 1.5 amperlerde daha motor kendisini bırakıyor. Yani bir bakıma aslında motor sinyal veriyor. Batarya voltajının çok düştüğüyle ilgili. Zaten bu pil koruma devresi de maksimum hani batarya başına 2.5 volttan sonra keser, korumayı alır pilleri. Zaten bu 5.2 voltta motor çalışmadığı için bizim burada bir batarya koruma devresine çok da ihtiyacımız yok. Yani çok cahil birisi bunu sürekli basmak gibi bir şey yapmazsa hani böyle motor çalışmamasına rağmen çocuğun elinde ancak bu sorun çıkartabilir. Onun için de bizim batarya koruma devresine yani voltaj düştüğü için sistemi durduracak bir devreye ihtiyacımız yok. Şu an projede o batarya koruma devresini iptal edip işe devam edeceğiz. Ve burada bir aydınlanma yaşamış olduk bir fail'ın ardından. İyi nokta bizim proje maliyetimiz biraz düştü. Kablolama rahatladı diye düşünebiliriz. Hemen işlemi şurada yapacağım. Eski yaptıklarımı mümkün olduğunca bozmadan pil koruma devresini iptal edeceğim. Şimdi normalde RC araçlarda da böyle motor süren bir ESC Electronic Speed Controller diye geçer onlarda. Çünkü eskiden geçmişte bayağı mekanikmiş bu speed controller kısmı. Bir mekanik direnç üstünden yapılırmış. Ondan sonra elektronik kartlara geçildikten sonra adı ESC olarak Electronic Speed Controller olarak geçer. RC araçlarda bu ESC denen motoru kontrol eden, motoru süren, brushless, fırçasız motoru süren devre batarya voltajı belli bir voltajın altına düştüğü anda motoru sürmeyi keser, motoru durdurur yani işlemi durdurur. Bunda o yok ama motor kendisi yani ESC diyeyim zaten motoru çalıştıramıyor düşük voltaja inince. Onun için bizim için büyük bir risk arz etmiyor bunu iptal ediyor olmamız. Biraz kısaltacağım bu kabloları. Çok içeride beni sıkıştırsın istemiyorum. Bu aralar çok başarısız proje yapıyoruz. Bakalım hayırlısı. Gerçi bunun başarısız olduğunu söyleyemeyiz ama bir yarı yolda bir aydınlanma yaşamamız gerekti. Evet, bağlantılarımız kolaylaştı. Şöyle, pilimizin biri artı eksi, diğeri de artı eksi şekilde bağlı. Burası 8.4 volt maksimum, reel nominal 7.4 volt, burası 0 volt kısmı, buradan da 4.2 nominal 3.7 volt yani bağlantı kısmı. Motorumuz 8.4 volt, 8.4 volt ve 0 volt olan pinlere bağlı. Aynı zamanda şarj kartımız 8.4 volt ve 0 volta bağlı ve battery management diye geçtiği orta pilde 4.2 volta bağlı. Çünkü bu şarj kartı
iki pili 2S olarak yani 8.4 volt olarak şarj etmenin yanı sıra pillerin voltajları arasında dengeleme de yapıyor. Yani herhangi bir pilin voltajı diğerinden mesela biri 4.2 volta ulaşıp da öbürü 3.8 volta ulaşırsa şarjı kesiyor. Şeyden emin değilim çok. Yani 4.2 volta getirecek mi diğer tekini? Onu yapıp yapmadığını çok bilmiyorum ama sonuçta dengesiz pillerin olması şöyle bir sıkıntı yaratır piller açısından. Biri 8.4 voltla şarj ederken birinin voltu 3.4 voltta kalırsa öbürününkin 4.2 voltun çok üstüne çıkmasına 5 volta kadar şarj olmasına neden olabilir. O da büyük risktir. Bu şarj kontrol devresi buna engel oluyor. Bu açıdan güvenli bir şarj kontrol kartı, şarj kartı diyeyim ya da. Şimdi denemek istiyorum daha fazla devam etmeden önce. Artı, eksi, eksiye artı. Evet, şimdi kutuyu da kapatabiliriz. Evet, her şeyi tıkıştırdık. Şimdi bir şeyi unuttum tabii yine her zamanki gibi. Şurada pil kutusunun kenarlarından hafif zımparalamam lazım. Çünkü kenarları şuradaki pahlara dokunuyor. Onu da şu başarısız zımpara makinemizde yapabiliriz. Pil kutusunun köşelerinden aldık. Diğer parçamız da hazır. Bunu üst üste bindiriyorum. Her şeyi tek parçada, tek yere monte etmek kolay oluyor böyle projelerde. Bakalım araya niye girmedi? Evet, oturdu. Evet, hazır. Ticari ürüne benzer bir ürün elde ettik. Hani güçlü olduğunu görebilirsiniz. Bu hafta bizi bayağı uğraştırdı. Sizin birkaç dakikada izlediğiniz bu videoyu belki biz 3-4 saat uğraşmış olacağız şu an için baktığımızda. Ortaya çıkan ürün çok güzel oldu, çok işimizi görecek cinsten bir ürün oldu. Ürünle ilgili bir sıkıntı yok ama yapım sürecinde biz bir mühendislik hatası yaptık ve fazla parça kullandık ve o fazla parça da bizim başımızı ağrıttı. Orijinal üründe dahi bu parça kullanılmamış. Sonuçta batarya management konusu, batarya yönetimi konusunda bu parçaya çok da ihtiyaç yoktu. Bunu tekrar tak, tekrar sök, tekrardan çalıştır et derken bizi bayağı uğraştırdı. Fakat sonunda ürünümüz çalışıyor. İş gören bir ürün, atölyemizde kullanacağımız bir ürün. Biz yaparken çok eğlendik. Umarım size de faydası olur. Umarım siz de bir tane bu üründen yaparsınız. Her zamanki gibi bütün parça listesi ve model dosyaları video açıklamalarında mevcut. Biz yapmamızı istediğiniz herhangi başka bir projeniz olursa bize yorumlarda belirtirseniz proje planımıza almaya çalışacağız. Bir dahaki projede görüşmek üzere.